Singapur yasaklar ülkesi arkadaşlar. Yüz ölçümü olarak küçük bir ülkede olduğumuz sizi yanıltmasın arkadaşlar. Burası dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Kişi başına düşen milli gelir 70.000 Amerikan doları. Paraya bakar mısınız? Oğlum bir şey diyeceğim, sen bu robota bir şey mi dedin? Bizi takip ediyor ha daha deminden beri. Sakız çiğnemenin yasak olduğunu düşünebiliyor musunuz ya? Modern yaşamı burada kurmaya özen gösteriyor sanırım. O yüzden böyle yasaklar ve kurallar var. Mahalle çok tatlıymış yalnız ya. Bakar mısınız evlerin renkliliğine? Çok güzel görünüyor. Yolunuz Singapur'a düşerse mutlaka gelin buraya bu arada. Mutlaka yolunuz buraya düşsün. Kurutulmuş deniz ürünü. Yani bunları böyle kıtır kıtır yiyorlar herhalde ya. Başka aklıma bir şey gelmiyor burada. Ahtapot da var. Restoranların önünde de hep böyle menüler var. Numaralar var. Siz numara olarak da söyleyebilirsiniz. Selamlar, günaydınlar dostlar. Singapur'dayım. Bangladeş'ten sonra öyle bir yere geldim ki yani şok içerisindeyim. Biliyorsunuz Bangladeş kaosun tam olarak karşılığı bir ülke. Orada karmaşa hakimdi, kaos, gürültü, şamata, her şey böyle hareketliydi arkadaşlar. Gün ölmeyen bir ülke, gün bitmeyen bir ülkeydi Bangladeş. Ama öyle bir yere geldik ki burada da düzen var, tertip var, sessizlik var, temizlik var. Tam olarak Bangladeş'in zıttına gelmiş bulunuyoruz. Singapur'dayız. Yani o karmaşadan, düzenden, pislikten sonra buraya nasıl alışacağım bilmiyorum açıkçası. Neyse geldik, gezeceğiz. Sizlere Singapur'u da göstermek istiyorum. Burası dünyanın en zengin ülkesi olarak geçiyor. Kimi kaynaklara göre en zengin ülkelerinden bir tanesi. Gezdikçe göreceğiz Singapur nasıl bir ülkeymiş. Aslında burası şehir devlet. Yani tek bir şehir var, aynı zamanda bir ülke. Sokaklara çıktım, güzel bir sabaha uyandık. Güneşli, hafif sıcak, hafif esinti de var ama kalabalık da var. Tam olarak istediğimiz bir güne uyandık. Gezimize Singapur'un en popüler noktalarından biri olan bu Merlion heykelinin buradan başlamak istedim. Şöyle geçeceğim. Birisi kartını düşürmüş. Onu da hemen videoda göstereyim. Umarım biri fark eder. Bu anıt Merlion anıtı, Merlion heykeli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere baş kısmı aslan, gövde kısmı bir deniz atı. İnternette yazan bilgiye göre baş kısmı aslan şehrini, gövde kısmı da deniz şehrini temsil ediyormuş. Marina Körfezi'ne böyle bir fışkiye yapmışlar. Su atıyor. Burası da Marina Körfezi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada bir bilim müzesi var. Science Art Museum olarak geçiyor. İçeride çok değerli eserler varmış. Burada çok meşhur bir otel var. Adını unuttum şimdi otelin de, bilenler yazdı bile diye düşünüyorum yoruma. Geceliği baktım. Kendi sitesinden sadece sanırım rezervasyon yapabiliyorsunuz. 600 Amerikan dolarından başlıyor. Böyle 700-800 Amerikan doları. Bazı odalar 1300-1400 Amerikan dolarına kadar çıkıyor. 3 tane bir gökdelen var karşıda gördüğünüz üzere. Hemen tepesinde böyle bir terasla 3 gökdeleni birleştirmişler. Şehir manzarasını izliyorsunuz. Sonsuzluk havuzunda yüzüyorsunuz. Buranın en popüler ve en pahalı oteli orasıdır diye düşünüyorum. Böyle bir manzarada. Kalabalık da burada arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bütün turistler geliyor. Burada fotoğraf çekiliyor. Hem otelle hem heykelle. Singapur'a bu noktadan başlamış bulunduk biz de. Bayağı bir sıcak var yalnız yani. Güneş şu an hafiften yakmaya ve terletmeye başladı. İnsanlar baksanıza hemen ağaçların altına kaçmışlar. Ağaçların da hemen önemini burada vurgulayalım. Ufak da bir kamu spotu olsun. Singapur, Malay Yarımadası'nın güney kısmında bulunuyor arkadaşlar. Yüz ölçümü İstanbul'dan daha küçük. Nüfusta aşağı yukarı 6 milyon. Çok kültürlü. Çinli var. Dünyanın birçok yerinden insanlar var. Hintler var, Malaylar var. Yani çok kültürlü bir devlet burası. Aynı zamanda tabii konuşulan dillerde farklı oluyor. 4 tane resmi dil var. Tamilce var, İngilizce var, Çince var ve Malayca var. Para birimi de Singapur doları. Bugünün kuruyla 1 Singapur doları 32,5 Türk lirası aşağı yukarı. 1 Amerikan doları da 1,3 Singapur dolarına tekabül ediyor. Yüz ölçümü olarak küçük bir ülkede olduğumuz sizi yanıltmasın arkadaşlar. Burası dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Kimi kaynaklara göre en zengin ülkesi. Dünyanın en işlek limanı Singapur limanı ve kişi başına düşen milli gelir 70.000 Amerikan doları. Paraya bakar mısınız? 70.000 Amerikan doları kişi başına düşen milli gelir. Yani buradaki zenginliği varın siz düşünün dostlar. Asya'nın 4 küçük ejderhası olarak adlandırılan ve Asya kaplanları olarak adlandırılan ülkeler var. 4 ülke.
Bunlardan bir tanesi de Singapur. Diğerleri de Hong Kong, Tayvan ve Güney Kore. Bunların üçünü gezmiştim. Bir tek Hong Kong kaldı geriye. Hatta bu sene içerisinde gezmiştim bu ülkeleri. Gerçekten ülkelerdeki bu gelişmişliği, zenginliği bir nebze olsun gezdiğiniz zaman görebiliyorsunuz, fark edebiliyorsunuz. Burada da bir robot var ama neymiş bu? Sokağı temizliyor mu, güvenliği mi sağlıyor bilemedim. Ne yazıyor orada? Please bilmem ne, open... Bilmiyorum, çok anlamadım. Güvenlik robotu olabilir ha bu. Şey oluyor ya öyle. Güvenliği sağlayan robotlar sokaklarda geziyorlar Robocop gibi. Öyle bir şey olabilir. Zengin bir ülkeye geldik. Gelişmişlik düzeyi yüksek bir ülkeye geldik. Gezelim görelim bakalım nasıl bir yer. Ben de merak ediyorum. Şu an biraz sıcak ağır bastı, o yüzden gölgeye geldim. Birazcık soluklanayım. Şöyle yürümeye devam edeceğim. Ama bu videoda da Singapur'la ilgili fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Neler düşünüyorsunuz özellikle Bangladeş'ten sonra? Nasıl bir değişim oldu sizler için, onu da yazmanızı bekliyorum arkadaşlar yorumlara. Şöyle etrafı da göstereyim, kalabalığı. Kanka hiç belli olmuyor direğin arkasında. Ya burun ya göbek çıkıyordu herhalde. Ya çok sıcak ya burası. Bir gölge bulduk mu kaçıyor sürekli ya. Ya inanılmazmış ya. Mahvetti ya. Arkadaşlar Uğur Kola, sevgili Merhabalar. Uğur Kola, tanıyorsunuz Bangladeş'ten sonra. Burası nasıl geldi? Ya inanılmaz bir yer ya yani. Bir taraf çok, demin onu söylüyorum ben de, bir çok uç, iki uç dünya gibi yani. Evet, gerçekten İki öyle. uç dünya gibi. Orası nasıl, burası nasıl? Bambaşka bir diyara ışınlanmış gibiyiz yani. Çok kısa bir sürede zıtlık yaşıyor. Ama Evet. bu kadar keskin bir zıtlık görmedim ben ama ya. Evet, inanılmaz. Çok gelişmiş bir ülkeymiş ama yani şehir de inanılmaz. Çok modern, çok temiz, düzenli, nizamlı. Oğlum bir şey diyeceğim, sen bu robota bir şey mi dedin? Bizi takip ediyor ha daha deminden beri. Gelsin. Şu robot daha deminden beri, oğlum güvenlik mi, otelin robotu mu, bir şey mi? Habire bizi takip ediyor ha. Sanırım güvenlik gibi ya. Olabilir. Belki güvenlik Otelin olabilir. bölgesindeki güvenliği sağlıyor da olabilir aslında. Burayı sağlıyor olabilir belki, dediğin gibi. Belki de çöp atmak yasak ya, belki de Evet. onlara şey yapıyor Evet, olabilir. yasaklardan bahsedeceğim arkadaşlar. O kısma girmedim. Burası yasaklar ülkesi aynı zamanda. Zenginliğin yanı sıra. Uğur'un da YouTube kanalı var. O da videolar çekiyor arkadaşlar. Zaten birçoğunuz tanıyorsunuzdur ama tanımayanlar da lütfen Uğur Kola, aşağı bırakıyorum, kanala girsin. Önce abone olsun. Sonra videolara baksın. Beğeni atsın, yorum atsın. Yorumlara da benden selam göndersin. Bir yandan şöyle marinayı, gökdelenleri göstereyim. Bir yandan Uğur kankimle sıcakta gezeceğiz artık kanka. Çıktık dışarı. Yani mecburuz şu an. Evet, yapacak pahalı, bir şey yok ya. biraz pahalı gibi, değil gibi de, onları da anlatacağız, bahsedeceğiz. Çok garip bir şekilde su 2 dolar. Evet ya. Yani yemek de 5 dolara yemek yiyebiliyoruz ama suyu da 2 dolara Evet, içiyoruz. su pahalı, yemek ucuz gibi, o ayrım da var, o zıtlık da var aslında. Onlardan da bahsedeceğim arkadaşlar ama birazcık bu bölgeyi sizlere gösterip anlatmak istiyorum. Şehri bayağı bir yeşillendirmişler arkadaşlar. Her yere ağaç dikmişler. Çimler gayet güzel duruyor, düzenli duruyor, tertemiz. Her yer tertemiz bu arada. Yani ciddi anlamda bir özen gösteriyorlar temizliğe. Zaten kurallardan, yasaklardan bahsettiğimde anlayacaksınız. Ama peyzaj çalışması çok hoş duruyor ya. Benim gerçekten hoşuma gitti. Caddeler geniş, kaldırımlar geniş, sokaklar geniş. Yemyeşil yani. Bildiğiniz gökdelenler şehrini birazcık böyle yeşillendirmişler. Güzel de bir dokunuş olmuş. Sıcak zaten. Yıl boyu sıcak bir ülke burası. Yani tropikal iklim hakim. Yağışlı sezon oluyor, az yağışlı sezon oluyor ama yılbaşı belli bir sıcaklığın üzerinde. Yani 25 derecenin altına ben pek düştüğünü sanmıyorum. 25-30 derece arası yıl boyu, hatta belli dönemlerde daha da sıcak oluyordur. Sadece şu bölgede dün de fark ettiğim bir koku var. Ya sanki ahır kokuyor arkadaşlar burası. Sebebini gerçekten bilmiyorum. Bir kısım ahır kokuyor şurada yürürken, o da burası. Sebebini öğrenemedik hala. Neyse, şimdi buraya gelecekler için ülkeye giriş prosedüründen de birazcık bahsetmek istiyorum. Biz hava yoluyla geldik buraya. Ülkeye indik. Öncelikle bir form doldurduk. Hemen QR kod var. Okutuyorsunuz. İnternet var. Bağlanabilirsiniz havalimanında. QR kodu okutup formu dolduruyorsunuz. Size bir mail geliyor. Tamam mı? Hatta formu doldurduktan sonra PDF olarak da indirebiliyorsunuz telefonunuza o formu. Onu saklayın. Onu zaten mailde gelecek ama o PDF'i siz telefonunuzda saklayın. Sonrasında polis kontrolü yok. Şöyle bir prosedür yapmışlar. Elektronik giriş var. Orada görevliler var. Pasaportunuzu okutuyorsunuz, tamam mı? Hemen adımız, soyadımız, pasaport numaramız çıktı orada. Mesela ben okuttum. Çıktı. Görevli zaten yardım ediyor. Hatta abla çok esprili bir dille yaklaştı. Şimdi ben gözlük taktığım için
polis kontrollerinde benim gözlüğü çıkartmam gerekiyor. Fotoğraf çekiyorlar ya. Abla dedi ki orada dedi ilk kapıyı geçtikten sonra gözlüğünü çıkarman gerekiyor dedi. Gözlüksüz görebilir misin dedi. Ben de gülerek evet dedim. Şey dedi, merak etme dedi, şaka yapıyorum dedi, bilerek öyle sordum dedi. Pasaportu okuttu, tamam mı abla, yardımcı oldu. Adım soyadım çıktı, ben girdim. İkinci kapının olduğu kısma geçtim. Orada da parmak izimi okuttum. Hemen bir fotoğrafımı çekti. Ülkeye girmiş bulundum arkadaşlar. Başka hiç sorgu, sual vesaire hiçbir şey yok. Formu doldurun. Kapıda görevliler size yardım edecek. Hemen pasaportu okutup parmak izi, fotoğraf, ülkeye giriyorsunuz. Hoş geldin Singapur. Bu kadar. Yani mühür yok, polis sorgusu yok, bir şey yok. Tertemiz. O kadar kolay, güzel bir sistem yapmışlar ki yani hayran olmamak elde değil açıkçası ve fark ediyorum ki yavaş yavaş bütün ülkeler bu sisteme geçiyor gibi. Gelişmiş ülkeler çoktan başladı bile geçmeye. Durum budur yani, çok rahatlıkla, kolaylıkla ülkeye girebilirsiniz arkadaşlar. Bayağı yerde yatıyorlar orada. Gölge bulan, çim olsun, beton olsun çöküyor vallahi. Sıcak bir hava var çünkü gerçekten yoruyor insanı. Körfez'de burası bakın. Gördüğünüz üzere karşıda gökdelenler var. Biraz önce şu taraftaydık. Şuranın arkasında kalıyor Fıskiye. Burada işte o pahalı olan otel var. Bu tarafa kamerayı döndürdüğümde de pervane koymuşlar serinletsin diye. Gökdelenler. Körfez'in oradan böyle yaklaşık 10 dakika yürüdüm arkadaşlar. O kadar sessiz sakin bir yere geldik ki bakın. Dedim ve bir tane spor araba geçiyor yan taraftaki caddede. Onun sesi biraz gelmiş olabilir. Burada çok pahalı arabalar var ya. Belki videoda denk geliriz. Şehrin içine de gireceğim. Orada gezip etrafı göstereceğim. Gerçekten çok lüks araçlar var. Ama burası sessiz sakin. Yani biraz yakında bir ana cadde var. Oradan araç sesi duyuyorsunuz az buçuk. Ama genel itibariyle bayağı sessiz sakin bir yere geldik arkadaşlar. Gardens the Bay olarak geçiyor. Yani Körfez'in bahçeleri olarak çevirebilirim Türkçe'ye. Tam böyle tribün grubu ismi gibi oldu yani. Hatta Kocaeli sporlulara bir şey olsun bu. Tribün grubu ismi önerisi olsun. Yeni kurulacak bir grup varsa biliyorsunuz onlar da Körfez olarak adlandırıyor kendilerini. Güzel bir yere geldik. Burası yemyeşil, sessiz, sakin, huzurlu. Gelip burada böyle bir hem popüler de bir yer, yani ziyaret edilecek yerler listesinde başlarda çıkıyor arkadaşlar. Belli bir kısmını sanırım ücretsiz ziyaret edebiliyorsunuz. Ama farklı kısımları var. Oralara ücret ödemeniz, bilet almanız gerekiyor. Şimdilik bir girdim bakalım durdurana kadar birisi. İçeride dolaşalım. Bizim otel gözüküyor buradan. Arkadaş onu oraya nasıl diktiniz, neden diktiniz, nasıl aklınıza geldi böyle bir şey? Hadi 3 tane gökdelen diktin, üzerine o uzay gemisi tarzındaki şeyi niye diktin? Çok ilginç, gerçekten çok ilginç. Bazı mimarileri anlamlandıramıyorum ama ve lakin bir popülerlikte katmış şimdi, yalan söylemeyeceğim. Şöyle bahçenin birine daldım. Gökdelenlerin dibindeyiz hemen. Ama ne kadar sessiz ve huzurlu ya. Gerçekten çok sessiz ve huzurlu. Şimdi burası yasaklar ülkesi arkadaşlar. Bayağı böyle çok garip kurallar ve yasaklar var. Mesela bunlardan biri yere çöp atmak ve tükürmek. Yasak. Binlerce dolar cezası varmış. Yani bir amacı var mı diye birazcık araştırdım. Tabii ki de var. Yani öyle boş bir yasak koymamışlar. Nedir bunun amacı? Sağlık aslında. Yani hem görüntü kirliliğini engelliyor hem de buranın iklimi böyle sıcak ve nemli olduğu için hastalık riskini artırıyor. O yüzden sağlık açısından yasak koymuşlar arkadaşlar. Bunun dışında asıl benim böyle çok garibime giden, belki sizlerin de garibine gidecektir, sakız çiğnemek ve satmak yasak. 1992 yılından bu yana yasakmış arkadaşlar. Bunun da sebebi zamanında birileri metroya sakız yapıştırmış. Çiğnemiş yapıştırmış. Hem çevre kirliliği oluyor hem de sanırım bazı sorunlara, teknik sorunlara sebebiyet vermiş bu. Yasaklamışlar. Sadece sağlık açısından bir problem olduğu zaman, mesela doktor sakız çiğnemeni önerdi diyelim. Reçete yazıyormuş. Sen eczanelerden alıyormuşsun sakızı. Öyle çiğneyebiliyormuşsun sadece. Bu bayağı bir tuhaf geldi açıkçası bana ama anlamaya da çalışıyorum bir yandan, şimdi yalan da söylemeyeceğim. Halka açık alanlarda sigara içmek, yere kül atmak yasak. Yani o da çöpe giriyor aslında. Bunun da sebebi yani şehrin temizliğini sağlamak. Ana sebep, ana amaç bu. Şehri temiz tutmak ve pasif içiciliği önlemekmiş. Yani mesela ben sigara içmeyen biri olarak sokağa çıkıyorum, arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum diyelim. Her yerde birileri sigara tüttürüyor, tamam mı? Otobüs durağında, orada burada. Açıkçası rahatsız oluyorum. Şimdi yalan söylemeyeceğim. Bu konuda hiç şirin gözükmeye çalışmayacağım.
çalışacağım. Rahatsız oluyorum. Bence de belli noktalarda sigara içme alanları kurulabilir. Mesela Japonya'da görmüştük. Güney Kore'de görmüştük. Bunlar mantıklı geliyor bana. Çünkü içiyor, insanlar yere atıyorlar. Şimdi sigara içenler de birazcık elini vicdanına koysun. Herkes yapıyor bunu. Yanında götüren çok az. Hem çevre kirliliği oluyor, hem o dumandan içmeyenler etkileniyor. İçmeyene gerçekten çok kötü kokuyor. Bak samimi söylüyorum yani arkadaşlar. İçmeyenler hak verecektir bana. Burada da o sebeple bir yasak koymuşlar. Bunun yanı sıra keyif verici madde kullanımı ve üzerinizde yakalarlarsa, yani taşırsanız idam cezasına kadar bir cezası varmış. Çok ağır yaptırımları oluyormuş. Bunu da internette okudum. Bu bilgilerin hepsini internetten aldım bu arada arkadaşlar. Bayağı bir sitelerde araştırdım ama aşağı yukarı bunlar birçok yerde çıktı. O yüzden sizlere aktarıyorum. Bir hata varsa, yenilenen kural varsa lütfen yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Bir de mesela yaya geçidi. Biz mesela Türkiye'de atlıyoruz değil mi? Her yerden geçiyoruz. Bangladeş'i gördünüz yani. Yaya geçidi hak getire. Olsa da olmasa da hak getire. Herkes kafasına göre bir yerlerden geçiyor. Bir noktadan sonra siz de ona ayak uyduruyorsunuz. Burada yasak. Ceza kesebilirler ve önceden ceza yiyen var mı acaba bazı suçlardan, hani turist de dahil diye araştırdığımda birkaç haber okudum. Bayağı turistlere de ceza kitlemişler arkadaşlar. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Yaya geçidini bekliyoruz biz de burada. Yani amaç modern bir toplum, modern bir yaşam alanı sağlamak. Güvenli ve düzgün bir yerde insanların yaşamasını sağlamak. Sonuçta burası küçük bir adacık. Öyle söyleyeyim yani. Küçük adada modern bir toplum yaratmaya çalışıyorlar kendilerince. Bu yüzden belli başlı kurallar koymuşlar ve onlara, bu yasaklara, kurallara uymaya çalışıyorlar. Durum budur. Bayağı bir parkın içinde de dolaşmış oldum. Bir yandan da çevreyi gösteriyorum sizlere. Kendimi de gösteriyorum kameralarda. Şöyle hatta kameranın karşısına hemen geçeyim. Ama çevreyi de gösteriyorum. Şimdi bazı arkadaşlar hakkımı da yiyor. Çok kendini gösteriyorsun diye, ama kendimi de göstermek zorundayım. Beni de görün ya. Tamam, hani sıfatımız o kadar da şey değil. Bir Kıvanç Tatlıtuğ, ne bileyim bir Yeşilçam jönü değiliz ama bizim de bir görün, kanalın sahibiyiz yani arkadaş. Dükkan bizim. Dükkanın sahibini de arada görün. Sokakta denk geliriz, selam verirseniz sohbet ederiz, anılarımızı paylaşırız. İşin şakası, etrafı göstermeyi seviyorum yani. Çok kamera önünde olmayı sevmiyorum ama arada da gözükmekte fayda var. Siz bu yasaklar ve kurallar hakkında ne düşünüyorsunuz mesela? Hangisi garip geldi? Hangisi saçma geldi? Olmaz öyle şey kardeşim dediğiniz yasak hangisi? Onu yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Ya da şu da olsaydı dediğiniz, şu kuralda mutlaka olmalı ya da bizim ülkemizde bu niye yok, bu da olmalı dediğiniz kuralı, yasağı yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir etkileşim de yaratmış oluruz. Aynı zamanda kanala da abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Dilenci değilim, ekmeğim diyeyim arkadaşlar. Ekmeğimizdeyiz. Çok güzel bir yemek marketi bulduk arkadaşlar. Şimdi oraya bir şeyler yemeye gidiyoruz. Normalde yürüyerek de gidebileceğimiz bir mesafedeyiz ama sizlere metroyu da göstermek istiyorum. Eğer banka veyahut da kredi kartınız varsa, Master ya da Visa olan, onunla ödeyebiliyorsunuz. Yani ayrı bir kart almanıza gerek yok. 6 tane metro ağı var arkadaşlar. Hepsi de farklı renklerle renklendirilmiş. Geniş de bir metro ağı var ama çok düzenli ve tertipli ve kolay anlaşılabilen. Yani örneğin biz havalimanından şehir merkezine gelirken yeşil metro ağı var. Zaten bir tane metro ağı gidiyor havalimanına. Ona biniyorsunuz, tamam mı? O yeşil metro ağıyla sanırım bir durak gidiyorsunuz. Google haritalardan mutlaka buna bakın. Sonrasında mavi hatta bağlanıyorsunuz. DT yazıyor zaten, Downtown. Artık oradan da hangi kısma gidecekseniz şehir merkezinde oraya geçiyorsunuz. Dediğim gibi bankaya da kredi kartıyla, Visa veyahut da Mastercard olması yeterli. Ücreti ödeyebiliyorsunuz. Yaklaşık 100 TL falan bir şey kesiyor aşağı yukarı. Tertemiz metrolar, gayet düzenli, sıklıkla metro geliyor. Yani bir yerden bir yere kolay ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında toplu taşımada otobüsler de var, taksiler de var. Ama metro ile çok rahatlıkla bir yere gidersiniz. Ve şeyi de takip edebiliyorsunuz kolaylıkla. Mesela bak, metromuz geldi. Biz DT 16'dayız. Numaralandırmışlar aynı zamanda. Nereye gideceğiz? DT 17'ye gideceğiz. Çok rahatlıkla yerinizi, yönünüzü de bulabiliyorsunuz metrolarda. Bunu da göstermek istedim arkadaşlar. Yani video çekmek yasak mı değil mi hiçbir fikrim yok. Herhangi bir yasak görmedim, o yüzden çekip göstermek istiyorum sizlere. Metronun içi de bayağı serin bu arada. Yani dışarısı sıcak, burası buz gibi. Böyle ekranlar var. Bu ekranlarda gideceğiniz durağı takip edebilirsiniz. Aynı zamanda şu ablanın olduğu kısımda da şey var. Yine haritalar var. O haritalardan
Aynadan görünüyor. Kaçmaya çalışmaya Takip kaçamadım. edebilirsiniz. Nasıl? Kaçamadım. Metro ağları nasıl reis? Güzel, çok kolay, çok basit ya. Çok basit. Numaralandırmış 16, 17, 18. Evet adları var ama numara da var Numara yani. da var. Numaradan takip edebiliyorsun. Rengi de takip edebiliyorsun. En güzel yanı banka kartıyla falan tak Hemen. diye hemen girebiliyorsun. Uğraşmıyorsun. Uğraşmıyorsun. Bu arada kartınızı hem girişte hem de çıkışta basıyorsunuz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Singapur'a geldiğimiz ilk saatlerde keşfetmiştik arkadaşlar bu yemek pazarını. Hemen karşıda zaten gökdelenlerin arasında farklı bir tarzda duruyor yani mimari olarak bayağı bir belli ediyor kendini. Viktoryan tarzdaymış bu arada. İsmi de Lau Pa Sat. Çok güzel bir yemek pazarı. Burada şimdi karnımızı doyuracağız arkadaşlar. Şu gökdelenlere bakar mısınız ya? Yani şehrin gerçekten çok büyük bir kısmı bu gökdelenlerden oluşuyor. İnsan şaşırıyor cidden. Böyle yerlerde gezerken bilmiyorum, ben şaşırıyorum ya. Yani kim neden böyle gökdelenler arasında yaşamak istesin diye düşünüyorum sürekli. Mesela İzmir'de de Bayraklı bölgesinde, hatta diğer yerlerde de bir sürü gökdelen dikmeye başladılar. Ben Güney Amerika'ya gittim geldim 2 sene, şehir bayağı bir gökdelen dolmuş. Şaşırmıştım görünce. Bilmiyorum, ben pek sevemiyorum böyle yerleri ama gelip görmek, ziyaret etmek gerekiyor yani. Ben çok önceden New York'a da gitmiştim öğrenciyken 2017'de, 2018'de. Orası da biliyorsunuz Manhattan bölgesi, gökdelenler bölgesi yani, farklı bir havası, dokusu oluyor. Gelip her yeri görmek, ziyaret etmek bir deneyim oluyor, tecrübe oluyor. İnsanın fikirlerinde farklı şeyler oluşturuyor. İyidir, gezmek, görmek iyidir arkadaşlar. Bakar mısınız, her yer tertemiz ya. Oraya biri gömlek düşürmüş ama. Genellikle böyle geniş sokaklar, geniş caddeler, kaldırımlar vesaireler de geniş oluyor. Bunların üzerinde de böyle bir şey oluyor ya. Basabileceğiniz bir düğme oluyor. Ona basıyorsunuz, yeşil yanıyor, öyle geçiyorsunuz. Otobüslerde bunlar arkadaşlar, göstereyim. Sanırım bir de sarı renkli otobüsler de var. İkisi de halk otobüsü. Onlarda da kart geçiyor bu arada. Banka kartı, kredi kartı. Burada da dünya mutfağına dair ama özellikle Asya mutfağı. Bunu da söylemem gerekiyor. Özellikle Asya mutfağı bulabiliyorsunuz burada. Bakın orada Meksika'nın takosu var. Çin restoranı var. Burada tatlıcı var. Tay yemeği var. Var da var yani. Var da var. Aa, çok severim ya. Çikolatalı muffin. Çok severim arkadaşlar. Beni mutlu etmek istiyorsanız öyle bir şey alabilirsiniz. Yiyecek, içecek, tatlı ne ararsanız bulabiliyorsunuz burada. Bayağı da eski bir pazar burası. 7/24 açık yazıyor internette, Google haritalarda. Yolunuz Singapur'a düşerse mutlaka gelin buraya bu arada. Mutlaka yolunuz buraya düşsün. Yani bayağı bir mutfak var. O yüzden seveceğiniz bir şey bulabileceğinizi düşünüyorum. Karar vermesi zor ama bak onu da söyleyeyim çünkü çok fazla çeşit var. Sonunda karar verebildim arkadaşlar. Burada çok fazla Çinli yaşıyor. Yani nüfusun çok, belki de yarısından fazlası Çinli diyebilirim. O yüzden Çin mutfağı hakim. Ne aldım? Bir noodle çorbası aldım. Yeşil soğanlı, sebzeli noodle çorbası aldım. Yanına da kızartılmış tavuk aldım arkadaşlar. Normal bulabileceğiniz, her yerde bulabileceğiniz bir Çin yemeği. 8.8 Singapur doları. O da ne kadar yapıyor? Yaklaşık 7 Amerikan doları yapıyor. Yani bizim paramızda da 280 TL, yaklaşık 300 TL civarı bir ücreti var. Bayağı bir seçeneğiniz var. O yüzden seçemiyorsunuz yani. Onu mu yesem, şundan mı yesem, bundan mı yesem seçemiyorsunuz. Ama sonunda seçtim. Şöyle bir tadına bakalım hemen çorbanın. Noodle çorbası gerçekten çok güzel oluyor. Lezzetli oluyor. Bir de insan sıvı bir şey özlüyor seyahatte. Yani gezdiğimiz ülkelerde çorba kültürü oluyor tabii ki ama bizim çorbalara benzemiyor. Tavuk suyu, et suyu Çinliler, Asyalılar seviyorlar böyle noodle'ların içinde. Bol bol o çorbaları görürsünüz. İnsan özlüyor ya. Yemeğinizi bitirdikten sonra tepsinizi buraya bırakıyorsunuz arkadaşlar. Burada helal yiyecekler ve helal olmayan yiyecekler olarak ikiye ayırmışlar. Yani siz helal bir şey yediyseniz tepsinizi bu tarafa koyacaksınız. Aksi halde diğer tarafa koyacaksınız. Böyle bir ayrımda yapmışlar. Bazı büfelerde mesela helal ürün satıyor ya, yazıyor helal diye. Hassasiyeti olanlar ona dikkat edebilir, sorabilir. Yardımcı oluyorlar, yanıtta veriyorlar arkadaşlar. Burada Turkish cuisine de var. Şöyle hemen göstereyim.
Türk yemekleri de satıyorlar ama tam Türk yemeği diyemeyeceğim açıkçası. Arap, Türk, Hint karışımı bir şeyler satıyorlar arkadaşlar. Gökdelenlerin arasında ne kadar ufak kalmış baksanıza şu bir iki katlı binalar. Bayağı böyle küçücük yapılar gibi kalmış ama kamerayı şöyle bir çeviriyorum. Abi bayağı yüksek ya. Bayağı yüksek yani. Şuna bakar mısınız? Her katında bir yeşillik görüyorsunuz. Hatta en üst katta böyle sanki ağaç dikmişler gibi gözüküyor buradan yanlış görmüyor isem. Bisikletlerini buraya insanlar bağlamış, zincirlemiş. Hem bisiklet yolu hem de yaya yolu arkadaşlar. Yani iki grupta aynı anda kullanıyor. Hem bisiklet işareti görüyorsunuz hem de yaya işareti görüyorsunuz. Birbirlerine dikkat ediyorlar, saygı duyuyorlar. İnsanlar gördüğüm kadarıyla kurallara riayet ediyor. Büyük ihtimalle cezaları da caydırıcı düzeyde olduğu için insanlar tabii onun da bir çekincesi oluyordur doğal olarak. Ama videonun başında da bahsettiğim o modern yaşamı burada kurmaya özen gösteriyor sanırım. O yüzden böyle yasaklar ve kurallar var. İşte bundan bahsediyordum. Görmediğim için gösterememiştim. Buna basıyorsunuz ve şeyi bekliyorsunuz. Yani yeşil ışığın yanmasını bekliyorsunuz ama tabii ki beklemeyen insanlar da oluyor. Olmuyor değil. Etrafı da bir yandan gösteriyorum sizlere. Dikkat edin lütfen. Tertemiz yani her yer. Çöp atmamaya sanırım insanlar özen gösteriyor ama illaki atan eden de var. Gördüğünüz üzere bayağı bir gelişmiş şehir burası. Gelişmiş bir ülke. Refah düzeyi de ona göre yüksektir. Yani mutlaka göçmenlerin gelip burada çalıştığını biliyoruz. Onların kaldığı biraz daha böyle yoksul mahalleler vardır. Yok değildir. Onlar da büyük ihtimalle iyi bir para kazanıyordur ama burada yaşam pahalı olduğu için iyi de bir giderleri vardır. Kuvvetle muhtemel vardır. Chinatown'a geldik arkadaşlar. Burada olmazsa olmaz kurutulmuş balık, kurutulmuş deniz ürünü. Yani bunları böyle kıtır kıtır yiyorlar herhalde ya. Başka aklıma bir şey gelmiyor burada. Ahtapot da var. Baksanıza. Değişik değişik kurutulmuş ürünler var. Deniz ürünleri var. Böyle çerez niyetine yiyorlar arkadaşlar. Bakmayın ha böyle bize garip geliyor ama Çinlilerin de mutfağı bayağı geniştir. Lezzetli yemekleri de var. Aynı zamanda harbiden değişik böyle kombinasyonlar falan da yapıyorlar. Yani ön yargı kırılıp bence denenmeli. Mahalle çok tatlıymış yalnız ya. Bakar mısınız evlerin renkliliğine? Çok güzel görünüyor. Latin Amerika seyahatimi takip edenler gezdiğim ülkelerdeki o rengarenk evleri hatırlayacaktır. Onun dokusu birazcık geldi aklıma. Onun o hissiyatı geldi. Bilerek caddeden yürüyorum, böyle köşeden köşeden yürüyorum ama caddeden yürüyorum. Çünkü kaldırımlarda hem restoranların masa sandalyeleri oluyor hem de oradan sizlere net bir şekilde gösteremem mahalleyi. Chinatown'daki mahalleler bu şekilde arkadaşlar. Fark ettiyseniz mimari tasarım birazcık farklı. Restoranların önünde de hep böyle şeyler görüyorsunuz. Menüler var. Numaralar var. Siz numara olarak da söyleyebilirsiniz. Burada menülerin fotoğraflarını da görüyorsunuz. Yani ne yiyeceğinizi görebiliyorsunuz ve fiyatlar da yazıyor. O açıdan gayet güzel. İnsan ne yiyeceğini görmek istiyor açıkçası fotoğrafta. Burası da alışveriş yapabileceğiniz, hediyelik eşya alabileceğiniz bir sokak arkadaşlar. Chinatown'da olmazsa olmaz. Tanesi mesela burada 1 Singapur dolarına bir şeyler satıyorlar. Hediyelik kendinize buralardan anahtarlık, magnet, heykelcik vesaire, bardak, tişört bakabilirsiniz. Mesela 2 tanesi 30 Singapur doları. Yani aşağı yukarı 25 Amerikan doları yapıyor tişörtlerin. Mahallenin içerisinde büyük bir tapınak var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Güzel bir mimarisi var. Renk uyumu da çok güzel. Böyle bordo beyaz görünümlü. Koyu yeşil detaylar ve altın rengi detaylar görüyorum. Gayet güzel ve büyük bir tapınak. Dışını da süslemişler. Gelen turistler burayı da ziyaret ediyor arkadaşlar. Dilerseniz tapınağın içine de girebilirsiniz. Yani Çin mahallelerinde olmazsa olmaz tapınaklar. Şöyle hatta şuradan kimseyi rahatsız etmeden göstereyim. Teyzelerimiz burada dua ediyorlar. Ablamız burada duasını edecek. Tütsüsünü buraya koyacak. Daha sonrasında duasının kabul olmasını bekleyecek.
sağlık diliyor, para diliyor, çocuğu için iş diliyor, evlenmesini diliyor ki bu devirde evlenmek zor. Çok ciddi bir ekonomi gerekiyor gençler. Dertli gençler, dertli. Tayvan'da hatırlıyorsunuz bir tane tapınak vardı, gençler oraya hayırlı kısmet bulmak için gidiyordu yani. Duasını ediyor, amacı şu, hani umarım evlenebilirim, iyi bir kısmet bulabilirim. Öyle bir şeyi vardı tapınağın, olayı vardı. Şöyle tekrardan sizlere tapınağı göstereyim arkadaşlar. Bakın burada tapınak var, hemen karşıda gökdelenler gözüküyor. Şöyle kamerayı çevirdikçe etrafımızda yüksek binalar, gökdelenler görüyoruz. Bazı evlerde şey gördüm, böyle bayağı dışı koruma. Hapishane gibi yani, kapatmışlar. İlginçtir. Burası çünkü güvenli bir şehir. Şimdiye kadar araştırdığımda da aynısı çıktı. Ben de gezerken herhangi bir sıkıntı, problem görmedim, yaşamadım. Tabii dikkat etmekte fayda var. Her yerde dikkat etmekte fayda var. Böyleydi dostlar ya. Singapur'un ilk videosu böyle olsun. Çok da uzatmak, sizi sıkmak istemiyorum yani. Uzun videolardan sıkılanlar var. Bir video daha çekmek istiyorum. Farklı bir yerini gezeceğiz Singapur'un. Aslında bu videoda göstermek istiyordum ama tahmin ettiğimden uzun oldu bu video. İkinci videoya saklayayım orayı. Çok ilginç bir yere gideceğiz. Umuyorum ki orayı da izlersiniz, o videoda izlersiniz ve oradan keyif alırsınız diyeyim ve videoyu burada bitireyim. Singapur'a geldik. İlk videomuzu böylelikle bitirmiş olduk. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Emeğimin karşılığı olarak bunu sizden rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Adios amigos. Bunu özleyenler vardı.